Suudi Arabistan'ı bir aile şirketi, aile mensuplarını da yönetim kurulu başkanları gibi düşünebilirsiniz. Suudi Arabistan'ın kurucusu ve ilk kralı Abdülaziz bin Suud'dur. Onun çocukları ve torunları da kraliyet ailesini oluşturuyor. Aile deyip geçmeyelim çünkü normal bir aileye göre oldukça kalabalıklar. İlk kralın 23 eşinden 45 oğlu oluyor. Her birine prens deniliyor. Abdülaziz bin Suud'un 25. oğlu da Selman bin Abdülaziz el Suud. O da şu anki kral. Selman bin Abdülaziz el Suud da 5 kere evleniyor. İlk 3 eşinden toplam 13 çocuğu oluyor. İşte bu çocuklardan 6.'sı Muhammed bin Selman. Suudi Arabistan'ın bütün ipleri 1985 doğumlu bu genç veliaht prensin elinde. Suud Hanedanı'nın tarihine biraz göz gezdirecek olursak, Suud Hanedanı dünyada kalan birkaç mutlak monarşiden biri olan Suudi Arabistan Krallığı'nın yönetici ailesidir. Bu nedenle Suudi kraliyet ailesi oldukça zengin ve güçlüdür. Tahmin edilebileceği gibi Suudi Arabistan'ın siyasetine ve ekonomisine hakimdir. Suud Hanedanı'nın kökenleri 1700'lerin ortalarında ortadaki küçük Arap kasabası Diriyah'ın hükümdarı Prens Muhammed İbn Suud'a dayanmaktadır. Prens Muhammed, İslam'ın arınmasını ve inancın muhafazakar versiyonuna dönüşü vaaz eden sürgündeki ilahiyatçı Abdülvehhab ile birlikte bir ittifak kurdu. Din ile devleti birleştiren bu yeni ittifak kısa sürede merkezi Arabistan'a yayıldı ve önemli bir vaha kenti olan Riyad'ın kontrolünü ele geçirdi. Tarihçilerin 1. Suudi Devleti'ne adını verdiği bu yeni devletin emiri Muhammed İbn Suud'du. Muhammed İbn Suud'un 1765'teki ölümünden sonra iktidar oğlu Abdülaziz bin Muhammed el Suud'a geçti. Emirliğin silahlı kuvvetlerine liderlik eden Abdülaziz, imparatorluğu Arabistan'ın geniş bir bölümünü kapsayacak şekilde genişletti. Resmi yazar olmasına rağmen Vehhab, temelde dini devrim olarak nitelendirilen şeyin başı olarak birçok sivil otoriteyi elinde tutmaya devam etti. Yaşlı ilahiyatçı 1792'de öldü. Ancak birçok imam veya din öğretmeni onun muhafazakar İslam versiyonunu yaymaya devam etti. Onlar bilindiği gibi tüm dünyanın en karanlık ve güçlü ailelerinden biri. 100 milyarlarca dolarlık servetleri ve gösterişli yaşantıları nedeniyle gündemden hiç düşmüyorlar. Ailenin 10.000 ila 20.000 arası üyesi vardır. Ancak gücü ve zenginliği elinde toplayan grup yaklaşık 2.000 kişiden oluşmaktadır. Arap Yarımadası'nın önemli ülkelerinden Suudi Arabistan'a Suudi denilmesi de bu aileden gelmektedir. Aile üyeleri çok uzun yıllar bu düzeni korumuş ve günümüze kadar ulaştırmayı başarmıştır. Ailenin erkek üyeleri tahta çıkmışlar ve Suudi devletini yönetmişlerdir. Modern Suudi Arabistan'ı da günümüzde bu aile yönetmektedir. Suudi Arabistan kraliyet ailesi içerisinde tam 7.000 prens var ve her biri devletin önemli konumlarında yetki sahibidir. Yani elinizi sallasanız bir Suud prensiyle karşılaşabilirsiniz. Bu prenslerin çoğu ayrı bir sarayda ya da hayal edilemeyecek kadar lüks villalarda yaşamaktadırlar. Giriş kısmında bahsettiğim gibi şu anda ülkenin kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'un 13 çocuğu var ve çocuklarının neredeyse tamamı Fransa, İngiltere, Amerika gibi ülkelerde üniversite eğitimi almış kişiler. Çoğu Arap ülkesinde olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı fonksiyonları kralın elinde bulunmakta ve başbakanlık görevini yürütmektedir. Ayrıca kral, bakanlar kuruluna başkanlık etmektedir. Kısaca istediği kişinin kellesini tek bir emirle vurdurabilir. Herkesin de bildiği gibi Arabistan'da idam çok sıkı bir şekilde uygulanıyor. Bu ülkede garip yasaklar var. Örneğin sinemalar yıllar önce günaha teşvik ettiği için kapatıldı. Geçen yıllarda bir sinema salonu yeniden açıldı ve tabii ki sadece 9 yaşından küçük kızlar ve erkekler filmlere girebilir. Cidde, Mekke ve Medine gibi turistlerin ziyaret ettiği bazı şehirlerde dini kurallar hafifletilmiş olsa da
Ülkenin çoğu şehrinde kadınların pazarda havuç, salatalık gibi sebzelere dokunması bile cinselliği akla getirdiği için kesinlikle yasaktır. Mahkemelerde 2 kadının şahitliği gereklidir. Geçtiğimiz yıllarda 7 kişinin tecavüzüne uğrayan bir kadın, şahit bulunamadığı için 200 kırbaç cezasına çarptırılmıştı. Evlilikte ise 4 kadın alınabilir. Erkekler ise ilginç bir şekilde selamlaşıyorlar. Yanaktan öpmek veya kafa tokuşturmak yerine burunlarını birkaç kez karşılıklı değdiriyorlar. Açıkçası bu bizim kültürümüze oldukça garip bir gelenek. Kraliyet ailesi ve prensler genellikle kurallardan bağımsız yaşıyor. Onlarca prens Avrupa ve Amerika'da çok sayıda şirket ve lüks villa sahibi olsa da orada kendi ülkelerindeymiş gibi davrandıkları için yüz kızartıcı suçlardan yargılandıkları da oluyor. Geçtiğimiz yıllarda Kral Selman bin Abdülaziz Fas'ta bir tatiline 1000 kişilik bir ekiple gitmiş ve bir ayda tam 100 milyon dolar harcamışken yabancı bir ülkeye gittiklerinde kendilerinden söz ettirmeyi çok iyi biliyorlar. Prens bin Fahd ise Paris'te 500 bin eurosunu çaldırmıştı. Ancak polise gidip ifade vermeyi zaman kaybı olarak gördüğü için bu olayı reddetmişti. Aynı zamanda ailenin en büyük takıntısı altınlar ve mücevherlerdir. Dünyadaki en pahalı, en değerli şeyleri toplamak onlar için büyük bir tutku. Sadece Prens El-Velid bin Talal 750 milyon dolar değerinde hiç takmadığı takı koleksiyonuna sahip. Hatta genellikle prenslerin arabaları altın veya mücevherler ile kaplı. Bir örnek vermek gerekirse Londra'da yaşayan 29 yaşındaki Prens Türkiye bin Abdullah'ın bütün arabaları özel olarak altınla kaplatılmış ve neredeyse bütün eşyaları ona özel olarak tasarlanıyor. Bu özel eşyaların hemen hemen hepsi ya altın kaplama ya da altın renginde. Bu durum dünya için şaşırtıcı, hatta görgüsüzlük olarak algılansa da Suudi kraliyet ailesi içerisinde gayet sıradan bir durum olarak görülüyor. Bütün bunların amacı en pahalısına, en lüksüne ve en büyüğüne sahip olma tutkusu. Eğer her şeyin en pahalısına sahip olurlarsa kendi aralarında üstün olmuş olacaklardır. Peki bu ailenin zenginliği nereden geliyor? Aile serveti, küresel petrol rezervlerinin büyük bir kısmını barındıran topraklarına dayanıyor. 105 milyar dolar, Kraliyet Divanı'nda son 50 yılda kraliyet ailesi üyelerine ödenen miktarın hesaplanmasıyla ortaya koyulmuş. Ancak 15 binin üzerinde üyesi olan 3. nesil ailenin kontrol ettiği toplam servet, bu rakamın çok ötesinde olabilir. Kraliyet ailesinin yönetiminde olan varlık fonu Public Investment Fund, yönetimi altında 620 milyar dolarlık varlık bulunuyor. Sadece Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kişisel kontrolünde olan varlıklar 1 milyar doları aşıyor. Tabii ki bu rakamlar açıklanandan daha fazla da olabilir. Bu zenginliğe ve şatafata rağmen Suudi Arabistan aileleri dünya çapında yoksul ülkelere yardımda son sıradadır. Yardım etmeyi sevdikleri pek söylenemez. Suudi Arabistan'ın neredeyse tamamı çöldür. Ülkenin dağları serinlemek isteyen zenginlerin evleriyle doludur ve develer hala ulaşım ve eğlence araçlarıdır. Ayrıca ülkenin çöllük bölgelerinde yaşayan bedevilere de rastlayabilirsiniz. Bu arada bazı bedevi kabilelerin ise pek misafirperver olduğu söylenemez. Çok fazla sosyal etkinlik imkanı olmayan bu ülkede zenginlerin genel eğlencesi arabalardır. Çöl yollarında zenginlerin son model araçlarıyla sık sık yarış ve gösteri yapılıyor. Ayrıca güvenlik önlemlerinin neredeyse hiç olmadığı bu yarışlarda ölüm ve yaralanma sayısı oldukça fazla. Bir diğer eğlence türü de kum sörfü ve tabii ki de bu aktivitelerin hepsi erkekler için. Suudi Arabistan'da çoğu yerde küçük yaşta araç kullanan sürücülerle karşılaşabilirsiniz. Ne yazık ki varlıklı bir ailenin çocuğuna ceza yazmaya hiçbir polis cesaret edemiyor. Kadınlar seçme ve seçilme hakkına sahip değiller ve ülkede çalışan nüfusun sadece %5'i kadınlardan oluşuyor. Ayrıca bu ülkede açlık sınırında olmayan kadınların da çalışması yasaktır. Resim, heykel, tiyatro ve İslam'a uygun enstrümanların kullanılmadığı müzikler yasak olmasıyla birlikte
Bunlardan birini yapmaya kalkışmak, kırbaç, hatta ölüm cezasına çarptırılmasına neden olabilir. Ancak Suudi prens ve prenseslerin tabii ki bu konuda da bir sınırlaması bulunmamakta. Suudi prens ve prenseslerin eğlenceyi çok sevdikleri, hatta bazılarının tiyatro, müzik ve resim gibi alanlarda profesyonelleştikleri bilinmekte. Eski Suudi Arabistan Kralı Fehd, caz müziğe o kadar tutkundu ki gittiği ülkelerin en ünlü müzisyenlerine özel konserler verdirttiği biliniyordu. Zaten prenslerin çoğu Amerika ve İngiltere'de eğitimlerini tamamlayarak bu ülkelere yerleşiyorlar. Çoğu prens vakitlerinin çok az bir kısmını Suudi Arabistan'da geçirmeyi tercih ediyor. Suud ailesinin kalabalık olması, binlerce prens ve prensesten oluşması da bir tehlikede doğuruyor. Taht kavgaları ve fikir ayrılıkları çoğu zaman kanlı hesaplaşmalarla son buluyor. Suud kraliyet ailesinin önemli skandallarından bazıları ise şöyle. Prens Turki bin Bandar, halkın korku ve din baskısı nedeniyle sömürüldüğünü savundu ve bu nedenle önemli reformlar yapılması gerektiğini söyledi. Tahmin edebileceğiniz gibi bu sözlerin sonu Arabistan'a bir daha girememek olmuştu. Bunun üzerine birkaç prensle birlikte ortadan kayboldu ve bir daha haber alınamadı. El-Velid bin Talal ise Suudi Arabistan'ın en sıra dışı prenslerinden biri. 32 milyar dolarlık kişisel servetiyle Suudi Arabistan'ın en zengin prenslerinden biri olan El-Velid bin Talal, Snapchat, Fox, Apple ve Scorp gibi ünlü şirketlerde önemli hisselere sahiptir. Gençliğinde yaşadığı bir olay ise bu ailenin nasıl bir lüks içinde yaşadığının göstergesi gibi. Prens, lise ve üniversite eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladığı sıralarda okula limuzin konvoyu ve korumalarla gidiyordu. Bu durumdan çok rahatsız olan prens babasına "Baba, bütün arkadaşlarım tramvayla geliyor. Bu yüzden çok utanıyorum. Okula tramvayla gitmek istiyorum" şeklinde bir mektup yazmış. Tramvayın ne olduğunu bile bilmediği için şaşıran babası da yüklü bir miktarda çek yazarak "Oğlum, sakın bizi küçük düşürme. Git ve kendine yeni bir tramvay al" diyerek cevap verir. Ne hayatlar var dediğinizi duyar gibiyim. Talal, reformların en önemli savunucularından biridir. Özellikle kadınların iş hayatına atılmasını destekliyor ve bu nedenle dünya çapındaki çoğu şirketinde çalışanlarının yarısından çoğu kadın. Halk ve uluslararası camiada sevilen biri olan prens, 5 yıl önce 32 milyar dolarlık parasının tamamını eğitim kurumlarına ve halka bağışlayacağını da duyurmuştu. Aynı zamanda Suudi Arabistan askeri giderlere en çok para harcayan ülkelerden birisi. Ondan önce Amerika, Çin, Japonya ve Rusya geliyor. Bu listede Türkiye ise 17. sırada bulunmakta. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Haziran 2022'de Türkiye'ye yaptığı ziyaret uluslararası toplumdan büyük ilgi görmüştü. Bu ziyaret kapsamında yaptıkları görüşmede ikili ilişkileri tarihsel kardeşlik temelinde geliştirmeye devam etme, iki ülke ve halkların ortak çıkarlarına ve bölgenin geleceğine hizmet etme niyetlerinin altını çizmişlerdi. Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu düzenlendi. Türkiye'nin ekonomisini geliştirmeye yönelik çabalarını ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki projelerini destekledi. Ayrıca Suudi Arabistan Kalkınma Fonu aracılığıyla Türkiye Merkez Bankası'na 5 milyar dolar mevduat yatırılmasını öngören bir anlaşma imzalandı. Ankara, Riyad'ın Expo 2030'a ev sahipliği yapma adaylığını da desteklemişti. Türkiye, Suudi Arabistan Dostluk Anlaşması imzalandığı 1929 yılından bugüne kadar yakın tarihsel ilişkiler sahip. Favori tatil noktaları ise hiç şaşırtıcı değil. Tabii ki de Türkiye. Tatil ihtiyaçlarından asla kısmayan kraliyet ailesi en az 1000 kişilik ekip ile beraber tatil yapıyor ve tabii en az 100 milyon dolar harcıyorlar. Suudi Arabistan ülkesinin gelirinin %45'i petrol, geri kalanının önemli bir bölümü ise hac, umre, dini turizm ve dünyadaki İslami pazardan geliyor.
Bu ülkede genellikle çalışan nüfus, dışarıdan göçle gelen işçi kesim ve evlerde çalışanlar ise kölelik statüsü taşıyor. İran'da da olduğu gibi İslam'dan çıkmanın ya da ülke vatandaşı olup başka bir dine inanmanın cezası ölümdür. Bu arada İran ülke belgeseline kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kadınlara ise araba kullanma izni 2018'de verildi. Tabii ki her yerde araba süremiyorlar. Belli yollarda ve günün belli saatlerinde araç kullanma hakları var. Suudi Arabistan'daki aile ilişkileri tartışmanın en sıcak konularından biridir. Maalesef ki kızlar ergenlik çağından önce çok küçük yaşlarda zorla evlendiriliyorlar. Bu yüzden birçoğu okuyamıyor. Sadece okumamakla kalmayıp daha küçücük yaşlarda çocuk doğurup bakmak zorunda bırakılıyorlar. Ayrıca erken hamilelik de sağlıklarını kötü hale getiriyor. Bu da çoğu zaman ölüme yol açıyor. Aslında Suudi Arabistan'da resmi olarak zorla evlilikler yasaklanmıştır. Ancak kız istemese de damat adayı ve kızın babası arasındaki sözleşmeye dayalı evliliğe izin var. Maalesef ki bir şekilde zorla evliliğin yolu açılmış. Ve yine tahmin edebileceğiniz gibi bu kurallar sadece halk için geçerli. Kraliyet ailesi için değil. Kraliyet ailesinden prens ya da prenseslere yasa dayatmaya kral dışında kimsenin gücü yetmediğinden Suudi Arabistan prens ve prensesleri genellikle refah ve özgürlük içinde yaşamaktadırlar. Peki sizce servetlerinin değerini bile hesaplayamadığımız bu aileyi gelecekte neler bekliyor? Yorumlarda hem Suudi Arabistan hem de Suud Hanedanı hakkında tüm görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir, aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta 2. Elizabeth şüpheli ölümüyle uzun yıllardır akıllarda soru işareti bırakan Prenses Diana ve İngiliz kraliyet ailesinin oldukça ilginç hayatını anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.